Bugün yine güzel bir proje incelemesiyle karşınızdayım. Yürüyerek ya da koşarak kazanç elde edebileceğiniz, üstelik bunu bir NFT ayakkabı alarak yapabileceğinizi söyleseydim, işte birazdan sizlere bahsedeceğim Stepan'la tam da bunu yapacağız. Videoda Stepan hakkında bilgiler bulacağınız gibi, ayakkabı alımı ve sonrası hakkında püf noktalardan bahsedeceğim. Kısacası ayakkabı alımı, yürüyüşü ve ayakkabı özelliklerini kapsayan rehber niteliğinde bir video. Her zaman olduğu gibi Stepan ve diğer videolarım için videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Stepan, dahili GameFi ve sosyal ağ öğelerine sahip bir Web3 yaşam tarzı uygulaması. Çoğu insan için temel bir günlük aktivite olan yürümek ya da koşmak üzerine inşa edilmiş. Kendinize bir NFT ayakkabı alarak, yürüyüş yaparak ya da koşarak oyun içi birimi olan GST token kazanıyorsunuz. Ve buna Green Satoshi Token adı veriliyor. GST Token'ın güncel değerini görmektesiniz. GST Token'ı kazandıktan sonra dilerseniz özellik yükseltmeleri ya da onarımlar için ya da Stepan'ın bir başka token'ı olan GMT yani Green Metaverse Token ya da Solana, USDC gibi birimlere çevirerek kripto cüzdanınıza atabilirsiniz. Ne yapacağınız tamamen size kalmış. Şimdi gelelim oyunu nasıl oynayacağımız hakkında bilgilere. Oyun bir mobil oyun olduğu için öncelikle aplikasyonu indirmemiz gerekiyor. Kurulumu yapıp üye olmak çok kolay. Fakat üyeliğimizin tamamlanabilmesi için ne yazık ki bir aktivasyon kodu istiyor. Yoğun ilgiden dolayı bu kodları almak ne yazık ki sınırlandırılmış durumda. Günlük 2000 kod dağıtımı mevcut. 1000 adet Telegram ve 1000 adet de Discord'da dağıtılıyor. Ayrıca ayakkabı edinmiş birisi belirli bir enerji harcaması yaptığında aktivasyon kodu kendisine geliyor. Eğer ayakkabı sahibi bir arkadaşınız varsa bu rekabete girmeden kendisinden alabilirsiniz. Ayakkabı almak ne yazık ki bedava değil. Belirli bir Solana karşılığında ayakkabınızı marketten alabilirsiniz. Tabi bunun için öncelikle program üzerinden bir cüzdan oluşturuyorsunuz. Cüzdan oluştururken size verilen 11 kelimeyi kesinlikle unutmayın ve bir yere kaydedin. Zaten cüzdanı oluşturmak için size bunu soruyor. İleride cüzdanla ilgili bir sorun olursa cüzdanınızı yeniden yüklemek için bu 11 kelime sizden istenecek. Daha sonrasında cüzdan için kişisel şifrenizi oluşturuyorsunuz. Cüzdanı oluşturduktan sonra Receive yazan kısım bizim Sol cüzdanımız. Yani diğer kripto borsalardan buraya Solana göndermek için kullanacağız. Aşağıda Sol, GST, GMT ve USDC yazan kısımlar bizim cüzdanlarımız. Üstlerine tıkladığımızda cüzdan adreslerini görebilirsiniz. Onun aşağısında da cüzdanımıza uygulama içinde aldığımız NFT'leri transfer edebilirsiniz. Transferi tıkladığımızda To Spending kısmı uygulama içine transfer, To External kripto borsalara göndermek için olan kısım, Trade'de dönüştürme yapabileceğimiz kısım. Spending'e tıkladığımızda uygulama içinde kazandıklarınızı görüyorsunuz. Transfer yazan kısımdan uygulama içinde kazandıklarınızı cüzdanımıza transfer edebiliyorsunuz. Oradan da kripto borsalara transfer edebilirsiniz. Şimdi gelelim Stepan'da nasıl ayakkabı alırız. Öncelikle cüzdanımıza belirli bir miktar Solana atmamız gerekiyor. Attığımız Solana'yı da Spending'e transfer ediyoruz. Öncelikle ne tür bir ayakkabı alacağımıza karar vermemiz gerek. Yürüyecek misiniz? Tempolu mu yürüyeceksiniz? Yoksa koşacak mısınız? Walking yavaş yürüyüşler için, Jogger tempolu yürüyüşler için, Runner koşmak için ve Trainer olmak üzere 4 tür ayakkabı var. Bu ayakkabılarda örneğin aynı özelliklerde Walking ve Runner'da en yüksek kazanç Runner'da. Çünkü koşarak daha fazla gelir elde ediyorsunuz. Ne yapacağımıza karar verdikten sonra Marketplace'e giriş yapıyoruz. Örneğin Jogger almaya karar verdiğimizi düşünelim. Filtrelerden sadece Jogger ayakkabıları seçebilirsiniz. Ayakkabılarda 4 tane özellik var. Efficiency GST kazançlarında rol oynuyor. Yani ne kadar yüksek olursa kazanç o kadar artıyor. Luck, gizemli kutu düşüşünün sıklığını ve kalitesini belirliyor. Açıkçası benim için şu an için çok önemli değil. Comfort, şu an için benim yine önemsediğim özelliklerden biri değil. Yeni yarışmalar çıktığında önem kazanacak. Resilience, dayanıklılığın azalma oranlarını etkiliyor. Kısacası onarım maliyetlerini azaltıyor. Oldukça önemsemek gerekiyor. Base yazan kısım ayakkabınıza puan vermeden önceki saf halidir. Ve cidden önemli. Ayakkabı almadan önce Base'i tıklayarak seçiminizi yapmanızı öneririm. Alacağınız ayakkabıda kazanç değerlerine Stepan Guide adresinden yaklaşık olarak bakabilirsiniz. Burada alacağınız ayakkabıların özelliklerini girerek kazanacağınız yaklaşık GST değerlerini görebilirsiniz. Örnek olarak bir ayakkabının değerlerini girelim. Burada kazanacağınız yaklaşık GST değerlerini görüyorsunuz. Tabii kesin olmadığı için yaklaşık değerler olduğunu belirtmek istiyorum. Ayakkabıyı almaya karar verdiğimizde buy diyoruz. Onaylıyoruz, transfere tıklıyoruz.
Spending'de yeterli Solana varsa ayakkabı miktarını yazıp onay veriyoruz. Eğer miktar yeterli değilse eksik miktarı karşılamak için bizi cüzdanımıza Solana transfer etmemiz için yönlendiriyor. Eksik miktarı transfer ettikten sonra alım gerçekleşiyor. Aldığınızda ayakkabı sekmenizde ayakkabınız gözüküyor. Hadi gelin menülere ve ayakkabı özelliklerine yakından bakalım. İlk olarak Gem'in ne olduğundan bahsedeyim. Gem kısaca artı puan eklentisi. Gem'i alarak ayakkabınıza artı puan ekleyebilirsiniz. 5. seviye bir Jagger aldım ve sol alt kısımda Level Up diyerek 6. seviyeye yükselttim. 10. seviyeye kadar her seviye için seviye kadar GST harcamanız gerekiyor. Örneğin 6. seviye için 6 GST harcaması yaptım. Seviye yükselt dediğinizde seviye saati kadar işlem yapamıyorsunuz. Yani seviye yükseltirken transfer yapamazsınız, satışa koyamazsınız ve bu gibi işlemleri yapamıyorsunuz. O sebeple seviyenizi işlem yapmayacağınız bir zaman diliminde yükseltiniz. Hemen onun yanında Repair var. Her koşu yaptığımızda ayakkabınız belirli oranda aşınıyor. Kısacası tamir masrafı oluyor. Bu kısımdan tamir edebilirsiniz. Ayakkabı özelliğine göre tamir masrafı da değişiklik gösteriyor. Tamir masrafı 50 olana dek pek bir kaybınız olmuyor. 50 altına düşerse kazancınızda azalma olabilir. 50 altına düşmeden tamir işleminizi mutlaka yapmanızı öneriyorum. Tabi her gün de yapabilirsiniz. Karar sizin. Mint yazan kalpli yerde eğer 2 tane ayakkabınız varsa o ayakkabıları kombine ederek 3. ayakkabıya sahip olabiliyorsunuz. Peki 3. ayakkabı olmasının size ne avantajı oluyor? Öncelikle normalde size gün içinde her 6 saatte 0,5 olmak üzere toplam 2 tane enerji veriliyor. Bu enerjiler 0,4, 10, 16 ve 22 saatlerinde geliyor. 3. ayakkabıya sahip olursanız 4 tane enerjiniz oluyor. Ayrıca 3. ayakkabıya ihtiyacınız olmazsa da sell menüsünden satışa koyabiliyorsunuz. Tabi sadece 3. ayakkabı değil, tüm ayakkabıları satabiliyorsunuz. Hemen onun yanındaki menüden ayakkabı kiralama yapabileceksiniz. Bu videoyu çektiğim sırada uygulama beta olduğu için kiralama seçeneği aktif değildi. Siz izlediğinizde belki de aktif olur. Hemen onun yanındaki menüden de ayakkabınızı arkadaşınıza transfer edebiliyorsunuz. Tabi böyle bir arkadaşınız varsa çok şanslısınız. Sağ üstte yıpranma göstergesini görüyorsunuz. Altında seviyeniz, onun altında mint yapılma sayısı, yani kaç tane ayakkabı üretildiği. Bir ayakkabıdan sadece 7 tane üretim yapabiliyorsunuz. Base'den daha önce bahsetmiştim. Ayakkabınızın ham hali, yani puan eklenmemiş hali. Point kısmında da seviye atladıkça puanlarınızı buradan ekliyorsunuz. Her şeyi öğrendiğimize göre artık koşma vakti geldi. Aşağıda koşan adam simgesini tıklıyoruz. Menüde aşağıda kazandığınız GST miktarını, onun altında da enerji miktarını görüyorsunuz. Start diyerek koşuya başlıyoruz. Sağ üst tarafta GPS çekim gücü var ve bu yeşil olmadan, yani tamamen dolmadan koşmanızı önermiyorum. Kazancınız düşer. Ayrıca walking yazmasına özellikle dikkat edin. Eğer moonwalking yazısını görüyorsanız bu hile korumasıdır ve asla kazanç elde edemezsiniz. Böyle bir hata aldığınızda telefondan kaynaklı bir hata değilse koşuyu hemen sonlandırıp yeniden start deyin. Sorun hala devam ediyorsa koşacağınız ya da yürüyeceğiniz alanı değiştirmenizi öneriyorum. Yürürken ya da koşarken yeşil kilometre göstergesinin asla altına düşmemeye çalışın. Örneğin 4 kilometre altına asla düşmeyin. Sağ tarafta kalan enerjinizi, sol tarafta da kazancınızı gösteriyor. Jagger'ım olduğu için ben genelde günü 4'e ya da 2'ye bölerek hızlı tempoda yürüyorum. Daha faydalı bir yürüyüş olduğunu düşünüyorum. Tabii karar sizin. Enerjiniz bittiğinde artık yürüyüşü sonlandırabilirsiniz. En alttaki tuştan durdurabilirsiniz. Kırmızı tuşa uzunca basarak yürüyüşümüzü sonlandırıyoruz. Umarım keyifli bir video olmuştur. Stepan'la ilgili aklınıza takılan diğer her soruyu yorumlar kısmında sorabilirsiniz. Şimdilik benden bu kadar. Yepyeni videolarda görüşmek üzere, hoşça kalın.